Evet arkadaşlar şu an yoldan geçerken bakın kimi buldum. Evet. Merhaba. Evet, sevdiceğimi tanıştırayım sizinle. İsmi Nung Hı arkadaşlar. hı. Tayca'da Nung bir demek, bir rakamı. Hı. Daha sonra daha ayrıntılı anlatırım. Tayland'da herkesin bir nickname'i var. Çünkü kendi Tay isimleri çok uzun ve telaffuz etmesi zor olduğu için herkes böyle nickname kullanıyor. Sevdiceğimin de nickname'i Nung. Rica. Okay, be enjoy. Thank you. Rica. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Tayca'da merhaba demek arkadaşlar. Merhaba hepinize. Şimdi bu videoda ben Tayland'a taşınmaya, Tayland'a yerleşmeye nasıl karar verdim? Neden Tayland? Tayland'ın benim için anlamı ne? Bunları böyle bir sohbet gibi size anlatmak istiyorum. Hadi sohbetimize başlayalım. Çayınızı, kahvenizi alın. Evet, şimdi öncelikle insanın gerçekten de şimdi kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü ülkesini, o geleneklerini, göreneklerini, her şeyini çok iyi özümsediği, çok aşina olduğu, kendi ana dilini konuştuğu insanları, sevdiklerini, evini, yani o konfor alanı, hani diyoruz ya, o konfor alanının içine giren, tanıdık, bildik olan her şeyi geride bırakıp hiç bilmediği, yani bir Avrupa ülkesi de değil, bir Asya ülkesine, Tayland'a, dilini bilmezsin, kültürünü bilmezsin, insanları nasıldır hiçbir fikrin yok ve böyle bir ülkeye taşınmaya karar vermek, hem de tek başına, orada hiç kimseyi daha tanımadan, yani deli işi bence. Cesaret işi gerçekten. Nasıl buna karar verebilmişim ben de hala inanamıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun altında yatan sebepleri, Tayland'la olan o gönül bağımı anlatmak istiyorum. Bana bazen soruyor işte insanlar, neden Tayland'sı? Ben yani başka ülke mi yoktu? Ya da nasıl yani oldu da karar verebildin Tayland'a yerleşmeye? Ee, Biraz derin bir mazisi var arkadaşlar. Benim gerçekten Tayland'la aramda bir gönül bağı var. Şimdi bunun sebeplerini anlatacağım size. Geçmişe döneceğim şimdi, 7 sene önceye. Ben 7 sene önce annemi kaybettim. Anne kaybı biliyorsunuz çok çok acı veren bir kayıp arkadaşlar. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Yaşayanlar bu duyguyu çok iyi bilirler. Bütün vefat etmiş annelerimizin nur içinde olsunlar diyorum, ışıklar içinde olsunlar diyorum. Ve ben annemi çok zor bir hastalık sonucunda kaybettim. Hani böyle son nefesine kadar gerçekten bebekler gibi baktım anneciğime. Nur içinde yatsın. Ama çok zor bir süreçti. Ruhen, bedenen çok yıprandım, çok üzüldüm ve çok acı çektim. Hani bazı dönemler vardır ya arkadaşlar hayatınızda. Artık hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmadı dersiniz o tarihten sonra. Bir dönüm noktasıdır o. Benim de hayatımın en büyük dönüm noktası annemin kaybıyla başladı. Tabii ki bir şekilde kendimi topladım. Zaten hayatı çok seven bir insanım. Hayat devam ediyor tabii ki. Ben işte annemi kaybedeli 2 sene olmuş. Ee, Yoga eğitimleri veriyorum, yoga dersleri veriyorum. Refleksoloji seansları yapıyorum. Görünürde güzel bir hayatım vardı, keyifli bir hayatım vardı. Ama anne kaybından 2 sene sonra ben de çok ciddi bir şifa sürecinden geçtim arkadaşlar. Bedenimde bir tümörü, ben ona misafirim diyorum. Ben ona öğretmenim diyorum. Öyle bir misafiri bedenimde ağırladım. Çok zorlu bir süreçti tabii ki, çok yıpratıcı bir süreçti. Ama ben çok farklı yaşadım arkadaşlar o süreci. Belki başka bir videomda bunu daha uzun size anlatırım. Çok büyük farkındalıklar yaşadım. Çok büyük silkelenmeler yaşadım. Bir deprem oldu resmen hayatımda. Ve ben hiçbir zaman, asıl dönüm noktası da belki o şifa süreciydi benim için. Hiçbir zaman eski ben olmadım artık o süreçten sonra. Ve o süreç boyunca arkadaşlar, işte şimdi Tayland'a geleceğim. Ee, Tayland hayali, bir gün Tayland'a gitme hayali beni resmen hayata bağladı. Evet, öyle diyebilirim. O yüzden Tayland benim için herhangi bir ülke değil. Tayland belki de sağlığıma kavuşmama çok büyük vesile olmuş olan bir ülke oldu benim için. Çünkü ben şifa sürecimi yaşarken e, canım kardeşçiyim. Allah ondan razı olsun. Çok seviyorum. Kendisi şu an yurt dışında çalışıyor. Bana şöyle bir hediye teklifiyle geldi. Ablacığım, sen şimdi çok zor bir süreçten geçiyorsun. Ben senin yurt dışına gitmeni istiyorum. Tatile göndermek istiyorum seni. İstediğin ülkeyi seç, biletini ben alacağım. Sen gez, dolaş, hayatın tadını çıkar. O zor günleri geride bırak. Velhasıl arkadaşlar, ben bu hayale o kadar güzel tutundum ki kendime Tayland'ı seçtim. Tabii ki öncesinde başka ülkeleri de araştırdım. Mesela Avrupa ülkeleri beni hiç çekmedi. Ben birçok Avrupa ülkesine turlarla gittim daha önce. Hiç öyle tek başıma
sırt çantamı alayım, böyle özgür kız tek başıma yurt dışına gideyim. Hiç öyle bir deneyim yaşamadım arkadaşlar hayatım boyunca. İlk defa Tayland konusunda bunu yaşadım ve orada da yerleşmeye karar verdim. Çok enteresan gerçekten. Hiçbir Avrupa ülkesi beni çekmiyordu. İşte Japonya'yı araştırıyordum. Hani hangi ülkeye gitsem acaba? Vietnam'ı araştırıyordum. Bir de Tayland'ı araştırıyordum. Neyse, nitekim ben Tayland'da karar kıldım. Gece gündüz Tayland videoları izliyordum. Yani size bu duyguyu nasıl anlatayım arkadaşlar? Böyle hastalıklarla sınanan insanlar belki beni çok iyi anlarlar. Öyle dönemlerde insanın gerçekten bir hayale, bir motivasyona, tutunmaya ihtiyacı oluyor. Bu bize acayip bir güç veriyor. Ben de bu Tayland hayaline bütün hücrelerimle, bütün ruhumla tutundum arkadaşlar. Olumlu anlamda yani tutunmak. Bu bana büyük bir motivasyon veriyordu. İşte saçım yok, kaşım yok, kirpiklerim yok. Ama ben Allah'ım şu süreç bir bitsin, ben Tayland'a gideceğim. Allah'ım şu süreç geride bir kalsın. Sağlığıma bir kavuşayım, Tayland'a gideceğim. Böyle diye o günler geçti arkadaşlar ve ben kendimi bir gün uçakta buldum. Bir sırt çantasıyla tatile gidiyorum. Benim ilk gidişim Tayland'a tatil amaçlıydı. Kardeşim işte biletimi almıştı ve ben Tayland havaalanına vardım. Ve işte o noktada arkadaşlar, yani bu geçmiş yaşamlara hani inanır mısınız bilmiyorum. Ama ben Tayland'a ilk ayağımı bastığımda o havaalanına, çok sıcak, her tarafımdan terler şıpır şıpır damlıyor. Nasıl kelimeye dökeyim bilmiyorum ama ben bir açıdan Tayland'a ait olduğumu hissettim. O ülkeyle bir bağım olduğunu hissettim. Öyle böyle bir sevgi değil. Daha Tayland'ın içine hani girmemişim, daha hiç kimseyle bir şey konuşmamışım, daha hiçbir şey yaşamamışım. Sadece havaalanındayım. O enerji alanının içindeyim. O bile yetti yani arkadaşlar ve bir kalp bağı hissettim Tayland'la aramda. Zaten şifa sürecinde başlayan, bir hayalle başlayan bir şeydi bu bağ benim için. Ve sonra gerçek olmuştu. Artık Tayland'daydım. Ve his olarak da içimde hissettim. Ben bir gün burada yaşayacağım. Bunu böyle kelimeye dökmedim. Bu bir his sadece içime doğan. O an havaalanındayken ben dedim Tayland'da yaşayacağım. Ben burada hayatımı geçireceğim. Burada çok büyük şeyler olacak benim için. Bu duyguyu kalbimde hissetmiştim. Ve ben Tayland'da şifalandığımı hissettim arkadaşlar. Hani belki bana öyle geliyordu yaşadıklarımdan dolayı bilmiyorum. Bir anne sıcaklığı hissettim. Bir şefkat hissettim. O Tayland sanki beni böyle sardı, sarmaladı. Bütün o yorulmuş bedenimi böyle temizledi, onardı. O şefkatiyle bana o kadar iyi geldi ki arkadaşlar. Havası mıdır, suyu mudur, o pozitif güler yüzlü insanları mıdır bilmiyorum. Hepsinin bir toplamı herhalde. Ve daha sonra yaklaşık 30 gün kadar kaldım arkadaşlar ilk Tayland'a gittiğimde. Sadece bu tatil de değildi benim için. Aynı zamanda dedim bir de eğitim alayım hani gitmişken Taylandlara. Refleksolojiye çok meraklıyım. Başka eğitimler almışım Türkiye'de. Refleksoloji eğitimi de aldım ben Tayland'a gittiğimde. Ondan sonra bu 30 gün bitti. Ben artık hani ülkeye geri döneceğim. Havaalanında resmen ağladım arkadaşlar. Hiç dönmek istemiyorum. Yani bir sevgiliyi böyle bırakır gibi bıraktım resmen Tayland'ı. Belki abarttığımı düşünüyorsunuzdur ama bu gerçekten bir aşk yani arkadaşlar. Çünkü Tayland'da gelen herkes tamam tatil için bir iki hafta çok hoşunuza gidebilir. Her şeyi çok güzel gelebilir size. Ama yaşamak bambaşka bir şey. O yüzden hiç yani şey demek istemiyorum işte Tayland'a gelin yerleşin harika bir ülke çok mutlu olacaksınız. Öyle bir şey diyemem. Bu herkese göre değişebilir çünkü. Neyse ondan sonra ben ülkeye geri döndüm. Ama geri döndüğüm andan itibaren ben artık kafaya koymuştum. Ben Tayland'da yaşayacağım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ve o andan itibaren bir sene boyunca ben işte gece gündüz bunun hayallerini kurdum. Ondan sonra Tayland'a bir kere daha gitmeye karar verdim. Ve bu gidişimde gözlem yapacaktım artık. Tamam hani yerleşmeye içten içe karar vermiştim. Ama dedim ki kendime Sibel bir kere daha git. Emin ol. Çünkü her şeyi geride bırakıp hani yepyeni bir hayat kuracaksın. Emin ol, gözlemle insanlar nasıl yaşıyor. Daha yakından yani incele. O amaçla ben bir kere daha gittim. İkinci gidişim Tayland'a. Tam da o gidişimde Covid patladı arkadaşlar. O dönemleri zaten biliyorsunuz. Hani hiçbirimizin aklına gelmezdi işin bu kadar ciddi noktalara varacağı, işte evlere hapis kalacağımız falan. Ben de hiç tahmin edemedim gerçekten. Çok da hafife almışım. Gittim ben öyle bir sevinçli bir ruh haliyle ikinci kere Tayland'ıma kavuşuyorum falan. Sadece bir hafta kadar kalabildim. Sonra işte arkadaşlarım, kardeşim herkes çok endişe etti. İşte Sibel
dönsen mi acaba? Çünkü Türkiye sınır kapılarını kapayacak. Hani belki Tayland'dan bir daha çıkamayacaksın, orada kalacaksın falan. Ben böyle bir korku enerjisine girdim arkadaşlar ve tası tarağı toplayıp hemen ani bir kararla bütün o otel paralarım hepsini yakıp direkt ilk uçakla hemen Türkiye'ye geri döndüm. Gene çok üzülerek geri döndüm. Böyle kalbimi Tayland'da bırakarak geri döndüm. Çok acayip bir his gerçekten. Ondan sonra ben tekrar Türkiye'ye geri döndüğüm andan itibaren zaten Covid çok şiddetlendi arkadaşlar. Evlere hapis kaldık. Evet, sınır kapıları kapandı. Öylesine zor bir süreçti yani o hepimiz için. Ve ben öylesine zor bir süreçte kesin olarak artık kafaya koyduğum için Tayland'a gitmeyi gece gündüz bunun hayallerini kurmaya devam ettim. Şimdi şöyle bir noktaya da değinmek istiyorum. Benim çok güzel bir hayatım vardı arkadaşlar. Yani Kuşadası'nda yaşıyordum ben. Hani dışarıdan bakıldığında gayet böyle özgür, tek başımayım. Hani anne baba vefat etmiş, kardeşim yurt dışında. Böyle tın tın bir hayatım vardı. Sabahları böyle erkenden kalkıyordum. Keyifli bir şekilde kahvaltımı yapıyorum. İşte böyle gidiyorum, bisikletime atlayıp sahilde tur atıyorum, deniz havası alıyorum. Kuşadası çok güzel bir şehir bu arada. Böyle her gün işte uğradığım kafelerim var. Kahvemi içip kitabımı okuyorum. Hani dışarıdan bakıldığında hiç yani şikayet edilmeyecek, hatta belki birçok insanın imreneceği konforlu bir hayatım vardı arkadaşlar. Yoga dersleri veriyorum. İşte o Tayland'dan öğrendiğim o refleksolojileri, seanslarımı yapıyorum. Ama ben içten içe nasıl diyeyim, hani böyle fırtına öncesi sessizlik deriz ya, çok şairane oldu bu da ama gerçekten öyle. Sanki böyle fırtına öncesi sessizlik olduğunu, yakında büyük bir böyle bir fırtına kopacağını ve hayatımda birçok şeyin tamamen değişeceğini hissediyordum ama ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Çok ihtiyacım vardı bu değişime. Ruhum yorgundu, bedenim yorgundu. Hem yaşadığım kayıplar, anne baba kaybı, hem kendi yaşadığım o zorlu şifa süreci gerçekten beni, ne kadar böyle farkındalıklar yaşamış olsam da, minnet duysam da o süreçlere, tabii ki de çok yordu beni arkadaşlar. Ve diğer yandan da beni artık Kuşadası'nda, memleketimde tutacak, beni oraya bağlayacak açıkçası hiçbir şey kalmamıştı. Yani ne bir sevgili, ne anne baba, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Bana böyle bir motivasyon veren, beni gerçekten tatmin eden, beni bağlayan oraya bir şey yoktu arkadaşlar. Büyük bir boşluk duygusu vardı böyle içimde. Ama evet, şu an yağmur yağıyor. Muson yağmuru başladı. Hemen şöyle kaçıyorum. Mesajı durdurmuyorum arkadaşlar. Mesajı demişim, videoyu. Nihayetinde gerçekten çok büyük bir şey oldu ve ülke değiştirdim. Tayland'a yerleştim. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum artık. Eğer sohbetimi sevdiyseniz, keyif aldıysanız, kanalıma abone olursanız tabii ki çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.